Selamünaleyküm efendim. Herkese merhaba. Endonezya Sulawesi Adası Palapo şehrinden kucak dolusu selamlar. Bir önceki bölümde düğün gerçekleşmişti. Şimdi düğün bitti. Ne yapıyoruz? Gelinle damadı alıyoruz. Yola devam ediyoruz. Tabii duygusal anlar olacak. Vedalaşma olacak. Devamında da Toraca'ya doğru yola çıkacağız. Bundan sonraki bölüm spontane gelişecek. Neler yaşayacağız? Ne olacak? İnanın ben de bilmiyorum. Ama kanalımıza abone olarak, videolarımızı beğenip yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Abi bana bakıyor. Nasılsın? Seyahat ya? Ya. Devam ediyoruz. Afiyet olsun kardeşim. Sağ ol abi. Hazır mısınız? Ha iyice. Eteğini çıkar da hemen yola çıkacağız. Pijaman nerede? Pijamanı getirmek üzere birazdan. Oo ayakkabım da oradaymış ya. Geldi. Pijaman da geldi, ayakkabın da geldi. Sampai jumpa. Ayo di rumah, ayo di rumah. Apa sih? Apa sih lah? Besok baru itu. Dia sangat mencintai dirinya. Salim balik. İçeride yerleştim ben onları. Yok. Ağlıyorsun baksana. Apaç gibi. Pencerenin kenarında Sırası cukup ya. Ya thank you. uzun gelin Bye bye. ağlıyor. İbo. Kara Oke. kaşlı, Jangan marah Bekir kara orang ya. gözlü, Saya mau bahagia anak kamu ya. kalbim sende. Oke. Kamu ada 10 anak, satu lagi saya, oke? Kara kaşlı, kara gözlü, Toraja. kalbim sende Sampai jumpa. yanıyor. Bekledim ben o gözleri, Banyak. saymadım semua. ben. Real. Suami kamu di mana? Derdin Oh, nedir banyak mas. Dia orang kaya. Dia punya mobil itu, mobil pribadi. olmaz ki Çok sini ya sama. kimsen Hello. Hadi sampai jumpa. Selamat. derdin nedir diye Bye soran Tidak nani, olmaz ki bahagia ya insyaallah. kimsen yok ki. Bye bye. Uzun zaman oldu ya
Hasret kokar buram buram. Uzun zaman oldu yarim. Hasret kokar buram buram. Gözlerinde kaldı yaram. Dilim yanar diyemez ki. Ya bak ya Rabbi. Toraca'ya hoş geldiniz. Dağın tepesine çıkıyoruz şimdi. Senin yazın kışa benzer, bir sevdanın başa benzer. Senin yazın kışa benzer, bir sevdanın başa benzer. Çok içmiş sarhoşa benzer, duman eksilmeyen dağlar. Çok içmiş sarhoşa benzer, duman eksilmeyen dağlar. Ay dağlar, ulu dağlar, yarim yolumu bağlar. Yol verin yâre giden, hasret ciğerim dağlar. Yol verin yâre giden, hasret ciğerim dağlar. Eksilmez başımdan duman, zalim felek vermez aman. Eksilmez başımdan duman, zalim felek vermez aman. Azdı yaralarım yaman, yarimden ayıran dağlar. Azdı yaralarım aman. Akşam oldu. Toraca'dayız. Yorgunluktan ölüyorum. Bunların içi hep mezar. Burada da bak. Görüyor musun bak kardeşim? Şunun ne kadar bu kadar boynuzun olması nedeni de asil bir ailenin olduğunu belirtisiymiş. Burayı ambar olarak kullanıyorlar. Ama bunlar mezar. Yani tabut. İçlerinde cesetler var. Endonezya, Toraja şehrinin dağlarından bir yerdeyiz. Gecenin yarısı bir dinlenme yerine geldik. Tesis değil. Küçük küçük adını sen söyle villalar var. Oralarda dinlendik. Çok da güzel oldu. Açık konuşmak gerekirse yolda bayağı bir uyku sersemi gibi böyle kafamız düşüyordu. Toraca dendiği zaman akıllara ne geliyor? Dediğim gibi hani öncelikle şu görmüş olduğunuz büyüklükte olanlar ambar, yani tahıl ambarları, ya da bunun daha küçüğü mezarlar. Ailelerinin mezarlarını bunların içerisine koyuyorlar. Sorduğum kadarıyla bunlar ambar dedi ama bu mezar değilmiş. Diğer önce gittiğimde hani çektiğim yerde mezardı. Biraz rahatsız olduk açıkçası, bir de çok kötü kokuyordu. Ya kokmuyor diyorlar da kokuyor abi, ceset kokuyor yani, hani inanılmaz koku var. Şimdi birazdan hazırlığımızı yapıyoruz. Sabah saat 6. Derecesini de söyleyeyim, kaç derece hemen söyleyeyim. Şöyle bir dakika, 17 derece. İnanılmaz bir hava var. Yozgat'tayım sanki. Hani Endonezya soğuk değil diyorlar ya. İşte al sana soğuk. Toraca mükemmel bir soğukluğu var. Bandung'da bazı bölgelerde de soğukluk aynı bu şekilde sabahları.
Ama gündüzleri yine oluyor 35-40. Bayağı bir sıcak oluyor. Ormanın ortasındayız. Hiçbir şey yok. Başka kimse yok. Bizim arabadan başka. Böyle her yer ot, çöp. Aşağıda timsahlar var. Şöyle nehir var efendim. Göstereyim. Hemen ileride. Şurada yoldan geldik. Sifiri karanlıktı. Nasıl geldiğimizi de hatırlamıyoruz. Çok güzel dinlendik. Üşüdüm. Çok üşüdüm. Şöyle söyleyeyim. Saat 8'de geldik. Tam 8-8.30'tu. Hanımı aradım. Çocukları bir gördüm. Sonra bir yattım. Sabah bir kalktım saat 5. Allah'ım donmuşum ya. Üşümüşüm ki nasıl. Üstüm açık uyumuşum bir de. Kendime geldim hemen. Hala üşüyorum yani. Ceket meket de yok yani, artistliğe bak. Yani ince bir ceket getirin, yanınızda bulunsun eğer bu gibi yerlere geleceksiniz. Hafif ince olacak, o kadar da polar tarzına gerek yok. Çünkü yarım saat, bir saat sonra yine sıcak olacak. Hatta başladı bile. Devam ediyoruz. Alıtlı dolu, alıtlı dolu. Yüzüklerin Efendisi'ni izleyen varsa şu manzarayı bir hatırlar mı bilmiyorum. Ormanı çekmekten kafamı kaldıramadım. Şimdi daha önce geldiğimde ben burayı ziyaret etmek istiyordum ama fırsat bulamamıştım. Burası daha çok Ketekesu Toraca diye geçiyor. Ölüler Diyarı. Şimdi Ölüler Diyarı denmesinin nedeni de mezarların, aile mezarlarının olsun, işte buranın bütün geleneksel mezarların olsun, yerin altına değil de tahtaların içerisine topluca koymaları. Mesela düşünsene 100 yıl önce ölmüş dedenle aynı bir tabutun içerisinde olduğunu. Kemikleriniz karışıyor, işte ırkınız, genetiğiniz bozulmuyor. Düşünceleri bu şekilde. Buranın inançları, özellikle Alutlu-Dolo dini ya da Alutlu-Dolo dinine tabi olup, kültürüne tabi olup ama dinini değiştirmiş Katolik, Hristiyan olan Endonezyalılar da var. Sadece diyor ki, adam diyor ki ben diyor Hristiyanım ama diyor Alutlu-Dolo kültürünü yaşayacağım diyor. Ona göre yani hani hem dinimi yaşarım diyor hem de kültürümü yaşarım diyor. Ama bunu da bazı aralarında çekişmeler de oluyor. Bu çekişmeler nelerdir? Alutlu-Dololular yani ata dinine mensup olanlar diyorlar ki sizin tapmış olduğunuz yanlıştır. Aralarında çekişme var. Yani sen diyor Hristiyan olamazsın. Hem bizim kültürümü yaşayıp hem de Hristiyan olamazsın diyorlar. O sıkıntıları da çekiyor bu arada. Böyle tartışmalar da oluyor. Senede birkaç ay boyunca buralarda inanılmaz bir organizasyonlar gerçekleşiyor. Bu organizasyonlar nelerdir? Büyükbaş hayvanları böyle su camızları diyorlar burada, su camızları. Hani büyükbaş su camızlarını kesiyorlar burada. Sonra her birini mezarların üzerlerine çakıyorlar, çiviliyorlar. Şimdi birazdan onları da göstereceğim. Ketekesus bölgesindeyiz. Hadi bismillah diyelim. Kültürel gelenekleri, Endonezya'nın göreneklerini gelmişken buralara sizlere gösterelim. Hayırlısı diyelim. Başlayalım.
Geçen Ekrem'in düğününde giymişti kızlar, bak kız çocukları. Aynısı burada var. Şimdi ben buraya ilk defa geliyorum. Bu görmüş olduğunuz ne derler bunu? Yapıtların içerisi, tabut diyeyim ben size. Yüzlerce, hatta binlerce ceset olduğu söyleniyor. Bunların önlerinde de kokuya bakar mısın? Bir koku hissediyor musun? Abo. Abo. Of. Buralarda festivaller gerçekleşiyor. Adetleri gerçekleştiriyor. Gelenek ve görenekleri. Her bir tabutun önünde böyle boynuzları çakmışlar bak. Ne kadar çok varsa o kadar asil bir aileyi temsil ediyorlarmış. Evet. Karşıdaki cesetleri görüyor musun? Bu nasıl köpek? Uyuz olmuş, tüy mü kalmamış. Abo. Lagi bu. Lagi Kak. Dağın yamaçlarına ceset gömmüşler. Kuburan. Kuburan ya. Seni orang serius. Buralar mezar efendim. Bunların içi hep ceset dolu. He. Zengin asil aileler böyle şeyler yaptırıyorlarmış. Bak şeyin içerisini, taşın içerisine oyuyorlar normalde. Hemen şöyle göstereyim, bakın burada dağın içi etekleri, her yer ceset olması lazım. Bunlar bozulmuş. İçine oyuyorlar, içerisine gömüyorlar. Önüne de böyle su falan, içecek koyuyorlar. Sanki kalkıp da içsin diye. Burnum falan kapandı, çok kötü oldum şu an. O ilaçtan hepimizi mahvetti şu an. Şuralar hep ceset dolu bak. Sonrasında da gel Ekrem gel. Ekrem. Gel. Hani bana diyordun ya, yok abi nerede hani? Gel. Gel gidiyoruz gel. İşte buraya. Yalanmış hepsi. He. İyiymiş abi teyze. Tahtana şey yapmışlar, içerisine koymuşlar. Gel. Bu ne, para koymuşlar buraya. Şeker var. Adetleri var. Şuna bakma ya. Ceset var. Tengkorak. Burada bir kuru kafa. Allah Allah. İçi kafatası dolu la. Abo. Ay ama. Ben de diyor. Evet. Gösterdim bak mesela. Bu tabunun içinde yüzlerce mesela şey var. Ceset var. Bu tabutun sadece bir aile yaşıyor. Yani bu tabutun içerisinde yüzlerce ceset var. Her tabutta olduğu gibi bu tabutta da iskelet dolu. Her tabut bir aileyi temsil ediyormuş. Yukarıdan damlıyor abi ya. Ne o? Yağ damlıyor ya, baksana. Ölümlü yağ mı? Kafamıza ne hep damlıyor. Gel. Ekrem. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Bir tabutta 24 kişi var bak şurada.
Kafa taslarına bak hele. Hep çürümüş. Dağın yamaçlarına gömmüşler hep bak. Oraya da gömmüşler. Oraya nasıl çıkarmışlar la? Caraskalla çıkardılar tabii. He? Caraskalla. Zahmet iş. Yükseğe çıktıkça nefesimiz de daralıyor. Ama yükseğe çıktıkça da her yer mezar. Sini keras. Şuraya bak. Buralar çok tehlikeliymiş. Bir de böyle ölüler yeniymiş burada. Gitmemizi istemiyor şey. Burada yeni ölüler varmış. Gidelim mi? Girelim. Dur kafama da. Bekliyorlarmış. Kafaya dikkat et Ekrem. Bos. Bos, kepala. Ver. Of. Acayip kokuyor. Of. Kebetulan lagi tidak ada orang. Mağaranın içine girecek miydi? Girelim. Tehlikeli diyor. Tamam yeterli. Karanlık değil mi? Yemedim. Anu kecil. Yemedi değil mi? Dia masuk di. Çok korkunç değil mi? Korkunç değil mi? Aynen. Mağaranın içerisinde binlerce insan cesedi varmış kardeşim. Bu koku oradan geliyor. Gel. İyi ya. Ben senin gibi cesaret ettim. İçeriye girdim cesetlerin yanına. Tifüse yakalandım kardeşim. Bu ne? Biri hoparlör bırakmış buraya. Müzik dinlesinler ölüler diye. Her şey var, her şey. Çay bile bırakıyorlar ya. Su, çay. Bir de çay, sigara bırakalım. İnsan kafatası. Her yerde kafatası var. Bizim rehberin anlattığına göre bambu ağaçlarıyla merdiven yapıp dağların yamaçlarına ceset gömüyorlarmış. Ya oymuşlar bak buraları görüyor musun? Dağın yamaçlarını. Yengem iyi ki gelmedi bak, köpek bile gelmedi oraya bak, görüyor musun kokudan? Bura birinin evi değil. Bura kapının önüne suyu neyi koymuşlar, kahve koymuşlar. Herhangi bir şekilde birinin evi değil. Burası bir mezarlık. Adetleri bu şekilde. Bu da zengin bir ailenin mezarıymış. Bak görüyor musun? Kilit vurmuş bir de oraya. Tabii. Topaç gibi yapmışlar. İçerisine ölüyü doldurmuşlar. Kaç tane var bilmiyoruz ama iskelet dolu içerisi. Musim hujannya. Daha öncesinde geldiğim yere tekrar geldik. Ekrem illa oraya götür dedi. Biraz korkunç ama geldik yine. Hemen yukarıdaki yeni gelmiş. Aynen bu şekilde dağların yamaçlarına efendim tabutları gömüyorlar hani içerisine. Kemik olana kadar, kemikleştiği zaman da aynen bir aile varmış. Bu şekilde. Değil mi? Takut. Takutladı, korktu. Iya. Ne oldu? Hadi git abi. Biar dia tinggal di sini. Saya larang tidak rencana. Fatma. Iya. Bırak. Takut kamu. Enggak, Neredesin? aku tidak takut. Serius? Yes. Tamam. Aku pernah ke sini. Okey, ayo. Korkmuyor. Nanti batu licin ya. Kita jauh loh, Lampunta. Oh, enggak masuk. Tidak jauh abang. Sini sebentar sini. Kamu bicara saya terjemahkan, ayo. Bak, sebentar. Itu di atas yang sudah rusak, iya. rusak petinya. Ya keluarkan koraknya.
Burada da bak mesela dağın yamaçlarına gömdükleri gibi dağın içine de gömüyorlar. Buradan içeriye ve dışarıya. Okay, stop. Not go. Saya tahu sebelum waktu dangerous. Ben daha öncesinde gittim. Tüfüze yakalandım. Buralarda bak iskeletler var. Çok sıkıntılı. Itu satu keluarga di atas. Yeah. Berapa metre jauh lagi? 500 metre lagi jauh jalan terus tuh kemarin sama. Tidak kita nanti kembali. Ya tahu. Lagi 10 meter. 10 metre nanti ada kuburan lagi banyak ya. Ya. 10 metre ileride de böyle geniş cesetler var. Her yer ceset kaynıyor. Mau jalan? Ya. Saya sebelum tahu da tidak suka saya sakit. Hati kepala Tamam kanka. Ya. Gel Ekrem gel oğlum gel. Aku tinggal. Her yer ceset kaynıyor gel. Evet buraları göstermiştim. Hadi. Ya, petinya sudah hancur semua. Ekrem! Ayo. Vay. Sini terus aja ya. Terus tembus di sebelah, tembus lagi di kampung sebelah sana. Namanya Abang Malini. jalan kemarin bisa ya. 1 kilometer ya. Oo, 2 kilometre. Ya. 2 kilometre derinliğe doğru gidiyormuşsun. Tabii biz mağaracılık eğitimi almadığımızdan dolayı o derinliğe giremeyeceğiz. Abang sebelum waktu jalan 2 kilometre boleh? Ya. Saat kadang-kadang kecil, kadang-kadang panjat di dalam, kadang luas. Oo, tidak Jauh. takut abang tidak takut? Tidak takut. Hiç korkmuyormuş. Giriyorum diyor 2 metre derinliğe, 2 kilometre içeriye diyor. Her yer ceset diyor, ölü kaynıyor diyor. Dağın içi ceset kaynıyor. Burası neresi? Senin lokasyon siapa? Toraja Toraja Londa. Londa. Toraja Londa'dayız. Her yer ceset kaynıyor. Şu tabutların içi ölmüş insanlarla dolu. Öyle. Yani sen ne düşünüyorsun? İlk defa geldin. Değişik yani. Korkunç değil mi birazcık? 2 kilometre içeriye girdiğini düşünsene. Diğer taraf biraz tırstım da. Burada bir sıkıntı. Yok buradan gidiliyor. Girmeyeceğiz. 2 kilometre gidiyor buradan. Yerin içine. Gidersek bir şey olur mu? Çıkamayız gibi geliyor. Vallahi. Vallahi ben korkarım abi açık konuşayım. Yani hani dağcılık eğitimi almadık. Bir de kıçıl manyak ya. Ya banyak kecil. Çok küçük diyor. Sürünerek gireceğiz diyor. Merayap kecil sekali, merayap. Sürünerek gireceğiz diyor. Yani ben onu yapamam abi. Hani 2 metre boyunda adamım. Oraya giremem. Bir de ne olduğu belli değil. Hastalık. Her Hani bir şey olabilir. çıkmaz diyoruz ama bir Ya, şey ini çıkıyor. sesajen ini. Ada rokok, uang, air, sesajian. He, su mu bırakıyorlarmış, sigara ne bırakıyorlarmış burada. Dalam 2 kilometre jauh orang mau mu? Saya mau Biasa. meninggal 2 kilometre jauh. Biasa tapi harus ada tarif tersendiri karena bahaya. Ya, orang bahagia mau 2 kilometre. Tidak mau di sini. Ya di sini. Ha. Seçeneklerine göre değişiyormuş. Eğer ki diyorsa ki ben çok mutlu olurum 2 kilometre yerin dibine gömün diyorsa 2 kilometre boyunca götürüyorlarmış, içeriye bırakıyorlarmış. Eğer ki ben korkarım işte öldükten sonra benim tabutumu böyle yamaçlara bırakın diyorsa bu şekilde bu şekilde tabutları bırakıyorlarmış efendim. Ha bak. Böyle yeryüzüne yakın. İyi ya. Hadi gidelim abi ya, bırak. Kokuyor gel. Kita bisa tembus tapi 1 hari perjalanan. Eğer Baru ki bisa tembus. biz diyor bazen diyor bir giriyoruz diyor. Bir gün boyunca diyor sürünüyoruz diyor. Oraya girilir mi abi? Nasıl gireceksin çıkacaksın? Hani affedersin dağın içi ceset dolu. Şimdi izleyeceğiniz görüntüler iç açıcı olmayabilir. Onun için çocuklar ekran karşısından kaldırın. Mau diupacarakan tanggal 17. 2 hari lagi. Dua hari sebelum. 2 hari lagi ke sana. Ini kan tanggal 15. Ya. Dia pokok minta izin. Oh iya. Puan, Pak. Sen, Ini sini, Oh, udah. makan beli. Terima kasih. ini anu. Bisa dia. Mari. Mari. Bisa. Masuk. Masuk. Udah top. Bisa foto ke dalam. Masih terbuka. Ini. Lihat saya. Tidak apa-apa. Ya. Ini saya punya om. Ya. Tidak apa-apa sih. Berapa bulan mereka? Bisa. Matena. Ya sampai berapa? Sudah 1 bulan lebih meninggal. Tidak apa-apa. Kasihan nih. Hadi ama. Ya ini. Berapa bulan sebelum meninggal ibu? Sudah 1 bulan 1 bulan sebelum meninggal. meninggalnya. Meninggal nih, satu. Totali 1 bulan. 1 aylık
Bir ay önce ölmüş efendim. Yes. Ya sama kepala. Tidak ada rambut. Ya sama. Suami? Suami. Ya Ya suami. suami. Oke. Terima kasih ya. Makasih banyak. Ya, sama-sama. Mari kita. Oh, Pak Dwi. Yo. Tuhan ini. Eşiymiş hanımefendinin. Bir ay önce vefat etmiş. Diri duruyor zaten. Simsiyah olmuş. Bir ay önce ölmüş bir insana ilk defa baktım. Ya bir şey değişik hissettim. Jadi 2 hari lagi upacara. İki gün sonra nanti bukit. Ada tempat khusus dia Ha, di adetleri varmış. rumah ya. Ha. Kayak rumah Ya, ya. namanya petani. Şu değişik bir tahtadan yapılma şey var, onun içine koyacaklarmış. Ne düşünüyorsun, ilk defa böyle bir şey görüyorsun? Tapi Iya, kalau iya. keluarga mau bisa juga di dalam karena keluarga, Oo. famili. Başka aileleri de varmış. Eğer belirli bir süreden sonra o ailelerin içerisine kemikleri ve cesedi koyuyorlarmış. Evlere mi koyuyorlar? Aynen, önce evlere koyuyorlarmış, sonra mağaralara. İstediği tarzda oluyormuş. Neyi istiyorsa, mağarayı mı istiyor, mağarayı. Yerin dibini mi istiyor, 2 kilometre içini mi istiyor, nereyi istiyorsa. Çok değişik kültürleri var. Senin oran Katolik ya. Katolik. Protestan. Protestan. Tidak alıtı dolu. Tidak. Kültür alıtı dolu. Kültür alıtı dolu. Beda adet. Beda ya. Masih ada satu-satu, tidak banyak lagi. Çok fazla değişik adetleri olduğundan dolayı alıtı dolu dinine kültür bağlı değilmiş. Protestanmış. Ama kültürü alıtı dolu. Ya, değil. banyak juga Katolik. Evet. Terima kasih. Makasih bak. Ya, terima kasih. Öyle dediğim gibi devam ediyoruz. Endonezya dendiği zaman akıllara Müslümanlıklarıyla, işte çoğunluğu, adetleriyle, gelenekleriyle, görenekleriyle gelir ama bilmediğimiz o kadar çok yönü var ki inanılmaz çeşitliliği var bu ülkenin. Farklı kültür, farklı gelenek, farklı adetler. Kimi evinde 1 ay bekletir, kimi evinde 9 ay bekletir, kimi dağın dibine gömer, kimi ağacın içine gömer. Kimi tahtaların içerisinde, tabutların içerisinde toplu mezar yapar. Yani adete bakar mısınız ya? Hani devamlı diyorum ya, bir ülkeyi 2 şekilde tanırsınız. Cenazelerinde ve düğünlerinde. Ekrem kardeşim. Sen şimdi hem düğünlerini gördün hem de cenazelerini görmüş oldun. Onun için bu kültürü o kadar benimseyeceksin ki ya, diyeceksin ya, Endonezya dendiği zaman akıllara şey gelmesin kimsenin. Müslüman ülke, biz Umre'de gördük, Hac'da gördük, tamam, onları görmüşsünüz. Siz görmek istediğinizi görmüşsünüz. Bu ülke çok büyük bir ülke. 17.500 adadan oluşan, hemen hemen 700 dilden fazla dil konuşulan ve çok fazla, milyonlarca kültürü barındıran bir ülke. Din çeşitliliği olan en çok ülke Endonezya. Din diyorum, dil demiyorum. Bak, dil de aynı, din de aynı. Pirinç pişirme makinesine tapan bile var. Yani onun için söylüyorum. Dünyada en olağan dışı şeylerin yaşandığı ülke Endonezya. Dünyada en çok pitonun adamı yediği, yuttuğu yer Endonezya. Dünyada en çok timsahın adamı, çoluğu çocuğu yediği yer Endonezya. Dünyada en tehlikeli hayvanların bulunduğu yer Endonezya. Dünyada en güzel doğanın bulunduğu yer Endonezya. Dünyada en kötü doğanın bulunduğu yer Endonezya. En iyi ile en kötünün bulunduğu ülke Endonezya'dır. Ben onun altına imzamı atarım. Tek burada olmayan şey çöl. Yani çöl yok, kar yok, kış yok, soğuk var. Onu bilgisini vereyim. Yerli halk. Çocukken Salih hocamız vardı ortaokuldayken. İnşallah yaşıyordur. Yaşıyorsa Allah uzun ömürler versin. Sosyal bilgiler öğretmenimizdi. Öğretmenim demiştim, dünyada canavarlar var mı? Hala canavarlar yaşıyor mu? Ondan önceki gün film izlemiştim. İşte böyle dinozorlar falan filan. Bana dediği şey şuydu. Öyle böyle çok fazla var dedi. 8 milyara yakın canavar var demişti. 7 milyar 8 milyar. Çok merak etmiştim. Hepimiz birer canavarız. Tavuk yiyor muyuz? Yiyoruz. İnek yiyor muyuz? Yiyoruz. Ondan sonra ot da yiyoruz. Böcekleri, sivrisinekleri öldürüyor muyuz? Öldürüyoruz. Örnek veriyorum. Yani onun demek istediği şu, aslında canavar da, melek de,
İyi niyetli olaraktan söylüyorum. Hemen şimdi şey yapmayın. Ya melek olur mu falan öyle şey yapmayın. Deyim olaraktan, betimleme olaraktan söylüyorum. İnsanlar, bu dünyayı güzelleştirecek olan da insanlar, kötü hale getirecek olanlar da insanlar. Bu dünyada yaşayan sadece biz varız. Bu dünyayı sadece bizler, insanlar güzelleştirebiliriz. Yapmış olduğun iyiliklerle. Aslında iyiliğin anlamı nedir? Dünyayı güzelleştirmektir. Yaptığın her şey güzellik, insanların mutluluğuna neden olmak zaten sana bir enerji veriyor, o pozitif enerji. Hangi dine mensup olursan ol. Ben Müslümanım, iyilik yapıyorum diyorum, denize atıyorum diyorum. O ayrı. Ama onların dininde de aynı şeyler var. Akrabaya iyi davranıyorlar, kolu komşuya iyi davranıyorlar. Bu Alıtı Doğulu dininde de aynı şekilde. Anne babaya iyi davran, işte efendime söyleyeyim. Bence şöyle olmuş olabilir efendim bu Alıtı Doğulu mevzusunda din olaraktan. Çok yıllar öncesinden peygamber gelmiş olabilir. Onlar dini yanlış bir yöne yönlendirmiş olabilirler diye düşünüyorum. Çünkü komşuya yardım et, işte akrabaya yardım et, iyilik yap, zina yapma. Aynı şekilde onların dininde de var. Yalan söyleme, hep güzel ol, iyi ol, hoş ol, haram yeme. Bunlar çok önemli şeyler. Hemen hemen bütün dinlerde bunlar mensup. Yani şunu diyoruz ya, 70 bin peygamber, 144 bin peygamber mi? 124 bin miydi? Ne kadardı? Yanlış olmasın. Peygamber geldi diyorlar ya. Her adaya, her ırka, her kavime bence gelmiş olabilir. İhtimali var. Ben öyle inanıyorum. Neden derseniz çünkü yoksa kaybedenlerden olurlar yani. O vahşi insanlar gibi mesela. Ortalıkta gezemiyorlar, yürüyemiyorlar. Aslında insanlar güzelleştirir dünyayı, demek istediğim şey o. Kendimizi toparlamamız lazım. Dünyanın bir ucundayız, gurbetlerdeyiz. Ekrem kardeşimle, eşi İntan kardeşim, Fatma kardeşim akrabasıyla girdik. Mağaranın en derinine de girebilirdik. Ben dedim kardeşim, ben o kadar girmeyeceğim bu sefer. Ekrem'i kırmadım. Hafiften biraz girdik içeriye doğru ama hani bir önceki videolarda izlersiniz zaten. Ekrem de dedi abi ben kokudan zaten giremem dedi. Doğru mu kardeşim? Yani koku var, hastalık olabilir, misafir zaten. Onun için bir kere tecrübe edindik. Bir hafta tifüse yakalandım. Fatma sebelum waktu kamu sama tifüs ya? Sakit. Iya, Tifus. saya pernah ya, tipes. Fatma da buraya gelmiş. Buraya geldikten sonra hastalanmış. Tifüse yakalanmış mesela. Tifüs burada salgın bir hastalıktır. Özellikle de Türkiye'de 2. Dünya Savaşı'nda gözükmüştür en son o zamanlarda. Sonrasında hiç gözükmemiş. Bağışıklık sistemimiz birazcık bizi zorlayabilir. Ondan dolayı rahatsız olabilirsiniz. Dikkatli olun. Aman doktor kontrol altında olmanızı tavsiye ederim. Sonrasında biz burada mesela Toraca'dayken doğru düzgün bir restorana girip de yemek yemedik. Doğru mu Ekrem? Aynen. Nedeni de şu efendim, Müslüman bir yer bulamadık. Açık konuşmak gerekirse meyvesi, sebzesi, dağlardan akan ölülerin, binlerce ölünün yağlarıyla tarlalara akan sulardan beslendiğini öğrendikten sonra benim bayağı bir midem kalktı. Orada anlatan insanlar, rehberlerin söylediğine göre bereketlendiriyor dedi tarlalarımızı dedi. Ondan dolayı dağların üzerinden akıyor dedi. Öyle bereket mi olur ya? İşte ben de birazcık o konuda biraz sıkıntıya girdim. Ondan dolayı birazcık sabır edeceğiz. Makassar'a doğru gideceğiz. Yolda bir yerde yemek bulursak bulacağız. Helal yemek ya da bisküvi ne bileyim bir şeyler yapacağız. Ya benim çantada bisküvi var, onu Tamam, onu atıştırırız hepimiz. Öyle. Bir daha gelir miyim buralara? Çok video çekmek istersem gelirim ama gezi programı yapmak isteyenler benimle iletişime geçebilir. Bekir beni oralara götür, gezdir falan diye. Gittik gezeriz, gösteririm size. Mağaranın içerisine 2 kilometre girmek isteyen olursa bana 2 milyon dolar da versen ben girmem abi, açık konuşayım. Yani milyar dolar da ver, girmem. Sürünerek nereye gideceksin? Bir gün sürüyormuş, bir günde gidip gelmek sürüyormuş. Ben gitmem abi. 2 kilometre diyor, ne diyor? Duydun sen de. Çok değişik ya. 2 kilometre sürünmek nedir? Yani, askerde sürünmüyor zaten. ya hadi 2 kilometre ceset taşıyorlarmış içeriye, odalar varmış. Ya ne bileyim, Allah'ım ya, hayırlısı eylesin. Herkes hayırlı ölümler, yaşamlar nasip etsin. Adamı da gördük yani, hani bir garip oldum. İnsanın bedeni demek ki simsiyah oluyormuş.
ilaç sürüyorlar ki hani kokmasın, şey yapmasın diye, değil mi? Ama yine de o belli, biliyor musun? Ne kadar belli. Yani kapıdan girer girmez aldık ya. Kadın nasıl dokunuyordu ona ya? Kocam benim diyor, kocam diyor. Yazık. Evet, güzel bir yere geldik. Nereye geldik? Toraca'dan çıktık ama bu dağlar beni var ya bitiriyor, mahvediyor. Şu güzelliğe bakar mısın? Şu manzaraya bak. Ve şimdi yavaştan alıyorum. Dev ekranda izleyenler, değerli izleyicilerimiz şu manzaraya baksın. Nereden gidiyoruz abi? İçeriye gir kardeşim. Sağ sol yap. Sağ. Günaydın efendim. Ertesi günden herkese merhaba. Sarda havalimanında dinlendik. Bir gece boyunca bir otelde kaldık. Ondan sonra uygun bir fiyatta. Şimdi de uçağımız kalkacak. Uçağımıza doğru yola devam ediyoruz. Ama hastayız. Neden? Sağ olsun bizim gelin hanımın kuzeni vardı ya hani birkaç Ölüler Diyarı'nda hani yanımızda geziyordu. Hastaydı. Fatma diye bir kardeşimiz. Bizi hasta etti. Hepimiz hastayız. Hava çok güzel. İnşallah kazasız, belasız, türbülanssız bir uçuş gerçekleşir. Öyle bir otelde kaldık ki soğuk su, sıcak su yok, içecek su yok. Dandik bir otel. Ondan sonra aynen. Sıcak su yok, havlu yok. Eski çamaşırlarımla şey yaptım. Kurulandım. Şurada bir fotoğraf nasıl olur bize? Güzel. Ver bakayım telefonu. Hani devamlı diyoruz ya, devamlı söylediğimiz bir laf var. 2 kişi geldik. Evet, 2 kişi damatla geliyoruz. 3 kişi gidiyoruz. İşte onlardan birileri. Ekrem'le İntan. Kardeşim uçağa binip gidiyoruz. Evet abi. Hayırlı yolculuklarınız olsun. Ne Abi düşünüyorsun? inşallah. Abi çok mutluyum. Her şey yolunda. Sevdiceğime kavuştum. Değil mi aşkım? Evet aşkım. Güzel, süper her şey. Hadi bakalım. Hayırlı yolculuklar.
Isparta'ya geldik. Zor oldu. Başardık. Çok şükür dualarınızla. Bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Tabii sonlandırmadan önce Ekrem kardeşimden bir yorum almak istiyorum. Ne düşünüyor, ne yaptı, ne etti? Al kardeşim kamerayı. Ne düşünüyorsan biraz kamerayı uzak tut. Konuş. Abi zorlu bir süreçten geçtik. Allah'ın izniyle hallettik. Senin sayende. Sağ ol. Yorulduk. Güldük, eğlendik. Bir maceranın daha sonuna geldik diyebiliriz. Her şey için çok teşekkür ederim abi. Allah senden razı olsun. Sana dua edenler oldu. Evet abi. Güzel dilekler oldu. Ne düşünüyorsun? Hepsine çok teşekkür ederim. Hepsi iyi ki var, sağ olsunlar. Allah'ın izniyle hallettik ya. Aman ne? Aman, yes. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İntan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Abang Bekir. Sama-sama. Bisa bahasa Turki? Gule-gule. Teşekkür ederim Abang Bekir. Lagi kurang. İnşallah nanti tinggal di saya Turki, kamu banyak bagus belajar bahasa Turki ya. Okey? Hayırlısı olsun diyelim. Efendim izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sampai jumpa.